Merhabalar, ben Murat Akgün. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere yapay zekanın ne olduğunu ve yapay zekanın uygulamalar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Hazırsak başlayalım. Yapay zeka yeni bir kavram değil aslında. Bugün konuştuklarımız da yeni bulunmuş veya yeni icat edilmiş uygulamalar değil. Kullanıcı arayüzü herkesin erişimine açıldığında ise son kullanıcı kullanmaya başladığının gündemine geliyor. Neden bahsettiğimize gelecek olursak, yapay zeka hayvanlar ve insanlar tarafından sergilenen zekanın aksine makineler tarafından gösterilen bilgileri algılama, sentezleme ve çıkarım yapma zekasıdır. Bunun yapıldığı örnek görevler ise konuşma, tanıma, bilgisayarla görme, diller arasında çeviri ve diğer girdi eşleşmelerine içerebiliyor. Sözcük anlamına baktığımızda görsel algı, konuşma, tanıma, karar verme ve diller arasındaki çeviri gibi normalde insan zekası gerektiren görevleri yerine getirebilen bilgisayar sistemlerinin teorisi ve gelişimine deniliyor. Bahsettiğimiz matematiksel bir algoritma aslında. Bu algoritmayı oluşturan ise ilk başta tabii ki de insan. Sonrasında ise makine bu algoritmayı geliştirebiliyor. Makine öğreniyor, bilgileri alıyor, işliyor ve belli kurallara göre en uygun sonucu bize çıktı olarak verebiliyor. Bu çıktı farklı alanlara girdi de olabiliyor. Peki bu yapay zeka türleri nelerdir? En başta en yaygın olanından bahsetmek istiyorum size. Son günlerde duymayanınız neredeyse kalmamıştır diyebileceğim ChatGPT'yi örnek olarak ele alalım. İki türlü yapay zeka var aslında. İlki ayrıştırıcı, ikincisi ise üretici yapay zeka. Ayrıştırıcı yapay zeka, ona öğretilen algoritma sonucu makinenin bulduğu şeyin ne olduğunu söylemesi. Aranan ve talep edilen öğeyi diğerlerinden ayırarak çıktı olarak verir. Yani bir şey üretmez aslında. Üretici yapay zeka ise iki farklı öğenin birlikte gelme olasılığını verir. Yeni bir sentez üretir. ChatGPT bir üretici yapay zekadır. Akabinde konuştuğumuz ve popüler olan tüm örnekler yine üretici yapay zekalardır. İşin ürkütücü olmasının sebebi de bu zekanın üretebilme yeteneğidir. Burada bir nüans var aslında. Çıktığı kaliteli yapan, girdiği iyi planlayan insan aslında. Sorun belki de burada sıradanlıkta. ChatGPT gibi uygulamadan soracağınız soruların yetkinliğine alacağınız cevabın sonuç odaklılığını birebir etkiliyor. Hatta bunu bir bebekle konuşmak gibi düşünebilirsiniz. Nereye bakacağını siz öğretiyorsunuz, o da konuşmaya devam ettikçe sizi daha iyi anlayabiliyor. Yapay zekanın kullanıldığı alanlara gelecek olursak, ilk yapay zekanın yani halkın önüne sunulan, son kullanıcının önüne sunulan ChatGPT'nin yıllardır OpenAI dediğimiz bir firmanın üzerine çalıştığı üretici bir yapay zekasında. Yani bot bir uygulama diyebiliriz. OpenAI Amerika merkezli yapay zeka araştırma şirketi. Şirketin genel amacı insanlığa fayda sağlayabilmek amacıyla yapay zeka hakkında araştırma yapmak. 2015 yılının sonlarında San Francisco'da kurulan OpenAI firması patentlerini ve araştırmalarını halka açık hale getirerek diğer kurum ve araştırmacılarla serbest işbirliği yapmayı amaçlamakta. Bir bağış ile başlayan bu projeye destek verenler arasında Elon Musk, Sam Altman, Peter Thiel gibi isimler de bulunmaktadır. Kar amacı gütmeyen bir şirket olarak kurulmuş, ancak 2019 yılında Microsoft tarafından yatırım olarak da kar amacı güden bir şirket haline dönüşmüştür. ChatGPT örneğinden yola çıkarsak yeni ve büyük bir pazarın oluştuğuna şahit oluyoruz. 2021 yılında 87 milyar dolar olan yapay zeka pazarının 2030 yılında 1,5 trilyon dolara erişebileceği tahmin ediliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Birçok alanda yeni iş ve yeni fonksiyonlar gündemimizde olacak. Üretici yapay zekanın hızlıca dönüşeceği belli başlı alanlar var. Mesela bu alanlar neler? Metin üretme, görsel tasarım, ses işleme, ürün tasarımı, e-ticaret için ürün açıklamaları üretme, akıllı metinler ve blog yazıları yazma, videolar üretme, müşteri hizmetleri için robot hizmetleri, çeviri ve anlamlandırma, e-mail gibi temel iletişim araçlarını üretme, zaman planlaması, hatta asistanlık hizmetleri, takvim yönetimi ve bunun gibi NFT, Metaverse alanlarına altyapı üretme gibi birçok konularla karşımıza çıkıyor. Peki yapay zeka uygulamaları neler? Aslında birkaç uygulamayla neler yapabileceğinize bakalım. Sonrasında karar verelim. Lansa dediğimiz fotoğrafı anime ve animasyona dönüştüren uygulamalar var.
Lance'a örnek veriyorum ama burada onun birçok benzeri uygulamalar da var. Ve gün geçtikçe şu an sessiz durduklarına bakmayın ama birden patladıklarında aa bu da mı varmış gibi bir şey olacak. Adobe'un Project Shot'ta dediğimiz sesin kalitesini profesyonelleştiren bir yapay zeka uygulaması. Notion AI metin işleyen ve bilgiye dayalı sonuç üreten bir uygulama. Sonra da Motion AI var. Az önceki Notion'da bu Motion yapay zeka ile desteklenmiş akıllı takvim uygulaması. Yine Reclaim var, Reelsay var, DALL-E var, OpenAI var, Do Not Pay var, hukuki destek veren yapay zeka robotu. Yani CopAI var, metin işleyen ve bilgiye dayalı sonuç üreten uygulamalar. Canva var ki bunu çoğu içerik üretici ya da grafikle uğraşan arkadaşımız bilir. Yapay zeka destekli logo vesaire video gibi görselleştirmeleri yapmamızı sağlayan bir uygulama. Tabi bunda ne oldu? Yapay zeka desteği geldikten sonra da Canva tarafına bayağı bir kendisini ilerletmiş oldu. Yani nereden nereye geliyoruz aslında? Bir yerde İlk gördüğümüzde yapay zeka destekli bir telefon alıyoruz. Kamerası yapay zeka destekli. Uygulama kuruyoruz yapay zeka destekli. Televizyon alıyoruz tamamen yapay zeka. Günümüzde o kadar hızlı ilerliyor ki bu olay sizde hani nasıl bir şekilde olacağını inanın aklımız almıyor. Hani bunu bilmiyorum ilerideki durumlar neyi gösterecek ama ciddi anlamda çok müthiş hızlı bir şekilde ilerliyor. İnsanlar bu teknolojiye alışma döneminde ama bu alışma dönemi inanın bana çok hızlı ilerlemekte. Microsoft arama motoru rekabetinde Google'ı geride bırakmak için Bing'e ChatGPT'yi entegre ederek OpenAI'ın en büyük yatırımcısı oldu. Tinder'da bazı kullanıcılar karşı cinsi etkilemek için bile ChatGPT'yi kullanmaya başladılar bile. Önümüzdeki dönemlerde kaos teorisi ve düzensizlik her seferde yeni bir düzen oluşturacak gibi görünse de belki de öğrenmek ve anlamak her sektörde ve bu gelişmeleri hızlıca adapte etmek belirleyici bir rekabet üstünlüğü kazandıracak. Sağlık, hukuk, reklamcılık, tasarım, müşteri deneyimi gerektiren tüm alanlarda ise büyük bir değişim uğrayacak. Teknolojik gelişmeler dinamik bir yapıda şekilleniyor. Su yüzeyine çıkması yıllar alıyor. Önemli olan çıktığında bir şeyler yazmak, çizmek ya da uygulamak kolay değil inanın. Kritik mesele ise dinamik bir şekilde yarın için öngörü üretmek ve kimse duymadan, haberdar olmadan sürecin bir aktörü olmak. Ve evet arkadaşlar, yapay zekanın türlerini ve yapay zekanın günümüzde hangi dallarda ne tür uygulamalara sahip olduğunu belli başlı örneklerle vurgulamaya çalıştım. Sizin önerileriniz olan yapay zeka uygulamalarını bu videonun altında yorumlar kısmında yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.